Ve şu an Avustralya'dayım. Avustralya'nın kalbi Uluru'dayım. Evet, bir küçük mola. Ve karşınızda Ayers Rock, Uluru. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün artık Uluru'nun kalbine doğru yola çıkıyoruz. Çok uzun bir yolumuz var. 750 kilometre. Şimdiden hoş geldiniz diyorum. Haritayı gösteriyorum. Tam olarak Avustralya kıtasının ortasına gidiyorum arkadaşlar. Ama yol nasıl uzun ve düz bak. 2 tane benzin istasyonu varmış. Bir burada, bir de Ganda şurada. Bakalım bir şekilde halledeceğiz. Bak bak şuna bak. Bu güzel şehir gerçekten çok beğendim. Ve bugün Avustralya'nın kalbine gidiyoruz, kalbine. Uluru'ya, Ayers Rock. Hem aborjinler için çok kutsal olan hem de çölün ortasında, Avustralya'nın tam ortasında bulunan bir dağ. Hava yok lan 7 derece diyor, ısındı diyorum. Hareket ettim diye muhtemelen sıcak geldi bana. Gün doğdu, saat 7.30. Bugün 750 kilometre yolum var. O yüzden erken çıktım çünkü zamanım sadece gün doğumundan gün batımına kadar. Çok fazla seçeneğimiz yok. Bakalım kaç saat. Muhtemelen 9 saat falan sürecek. 2 kere dursam. İlk 1-2 saat dikkatli olmak lazım kangurular konusunda. Sonrası kolay. Umarım. Hadi bakalım. Çölün ortasında, yani düşünsene şuradan opal bulmasalar hiçbir şey olmayacak. Zaten küçücük bir şehir de. Alice Springs 684. Ama biz içeri gireceğiz Uluru için. Kum tepeleri çok güzel. Orada çalışanlar var hala. Soğuk şu an 8 derece. Isınacak ama 22-23'e kadar çıkıyor. Buradan dümdüz gidince Alice Springs, Darwin diye devam ediyor. Sola döndüğümüzde ise Ayers Rock, yani Uluru. Heyecanlı. Ama önce benzin alacağız. Oo. Neredeyse
$3. Yol üzerinde benzincilerin olduğu yerlerde rota hasarı olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Burası da Kulgera. Gerçekten keyifli bir yer, baksana. Ayakkabı asmışlar. Güzel. Burada da işte içeride de var. Bar, restoran falan filan. Northern Territory. Bugün Uluru'ya gidiyoruz. Aborjinler için en kutsal dağlardan bir tanesi Ayers Rock'u göreceğiz. Ve buraya giderken söylemek isterim ki binlerce yıldır Avustralya topraklarında yaşayan aborjinlere saygım sonsuz. Çünkü bilinen insanlık tarihine kadar uzanan ve süregelen bir hikayeleri var. Ve ancak ne yazık ki Avustralya'nın tarihinde aslında kapkara bir de leke var aborjinlerle ilgili. 1788'de İngiliz sömürgeciler bu topraklara geldiğinde yüzyıllardır burada yaşayan aborjinleri yok saydılar ve görmezden geldiler. Sanki bu topraklarda hiç kimse yaşamıyormuş gibi davrandılar. Burada sadece topraklarına el konulmadı. Burada çocuklar öldürüldü, kadınlar öldürüldü, insanlar vahşice katledildi. Burada aborjin kabileleri yok sayıldı. Çok büyük bir kültürel soykırım yaşandı aslında. Ve buna tanık oluyor olmak gerçekten çok üzücü. Çünkü şu anda baktığımızda çok fazla denk gelmedim ama denk geldiğim aborjinler oldu. Gerçekten kimliklerini, kültürlerini yitirmiş, tamamen alkole ve uyuşturucuya düşmüş bir millet. Hatta özellikle bu bölgede çok acıdır ki aborjinlere benzin dahi satılması yasak arkadaşlar. Çünkü öyle bir baskıyla büyütüldüler ki tek yaptıkları şey içip sarhoş olup oturmak. Devletten aldıkları parayla bu konuma getirildiler. Çok üzücü gerçekten yaşananlar. Anlatmaya devam edeceğim ama gerçekten bu soykırım insanın canını çok acıtıyor ve şu anda onların neler yaşadığını görüyor olmak daha çok can sıkıyor. Düşünsene, topraklarına biri geliyor. O gününe gelene kadar sen yerleşik bir yaşamda yaşamıyorsun, avlanıyorsun, toplayıcılık yapıyorsun. Yeri geliyor kanguru yiyorsun, yeri geliyor yemek bulamıyorsun, su bulamıyorsun. Ama sonra bambaşka bir yerden birileri geliyor, beyaz insanlar geliyor ve diyorlar ki hayır, bir dakika, burası bizim memleketimiz ve sen bizim kurallarıma uyacaksın. Uymayanlar da maalesef öldürülüyor. Hatta çok ilginç hikayeler var. Beyazlaştırma çabaları, birçok çocuğun alıp kiliselere götürülmesi gibi. Ona birazdan değineceğiz. Ama bu kadar kutsal bir yere giderken de bunları anlatmak istedim. Adım adım tüm olayları, tüm tarihi, aborjinlerle ilgili her şeyi birazdan birlikte öğreniyor olacağız. Başlayalım. 750 kilometreyi bitirmek üzereyim. Karşımızdaki dağ Uluru değil, o başka bir şey, söyleyeceğim adını. Ona da yürüyeceğiz çünkü. Ama sol tarafta kalacak Uluru. Şimdi böyle döneceğiz. Şurada göreceğiz. Uluru, sana geldim, sana. 60 söylüyorum hemen. 67.335 kilometre Türkiye'den burası. Ben yaptım yani. Ve Avustralya'nın en önemli yerlerinden birine geldim şu anda. Buralardayız. Buralardayız. Yavaş yavaş. Doya doya gezeceğim buraları. Çünkü Uluru'ya
yürümek bir gün 4-5 saat. Diğer daha da yürümek bir 7-7,5 saat, o daha zormuş. Aha, Uluru solda. Gün sonunda bu Uluru olmasa benden 750 kilometre çıkmazdı. 8.30'da başladım tam. Şu an saat 4.30. Campground. Düz. Burası kocaman bir kompleks. Otel var, işte yüzme havuzu var, kamp alanı var, odalar var, ev kiralayabilir. Aklınıza gelebilecek her şey burada var. Hastanesi bile var. Dayı bana görüyor musun? Oh. Geldik buraya kadar. Evet, hazırsanız arkadaşlar şu anda bu güzel tesisi sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü zaten eğer Uluru'yu ziyaret etmek istiyorsanız buradan başka bir seçeneğiniz de yok. Burada kamp alanları var. Acayip geniş, yani bir gün önceden book edip kalabilirsiniz. Sadece elektriksiz bölümler, diğer yerler full. Şöyle kurdum çadırımı. Bisikletimiz burada. Şurada kamp mutfağı var. Birazdan gösteririm. Burada kabinler var. Kabinler 150, 160, 300 dolar falan filan. Ve bu tesisin içerisinde benzin istasyonu, information center'lar, işte kamp alanı, oteller, kafeler, her şey tamamen bu tesisin içerisinde yer alıyor. Seçenek olmadığı için muhtacız. Çünkü benzin 2,5 dolar falan, yani neredeyse 1 dolar daha pahalı. Ama keyifli, huzurlu bir yer. Gelen kitle çok güzel. Çok güzel insanlarla tanıştım. Bakalım neler varmış. Şimdi size çevreyi göstereceğim. Süpermarketi falan filan. Sonra Uluru'yu gezeceğiz. Mevsim kış olduğu için kalabalık değil. Bunlar işte kabinler. Burada bir deve var. Bakalım deve göreceğiz mi? Resepsiyon falan filan. Resort Center, Tour Information, Otel. Baksana abi, sonsuz bir alan yani. Orada benzin istasyonu. Her şey güzel organize edilmiş. Üstüne kamp alanı 30 dolar, yani 30 Avustralya doları. Bu da demek oluyor ki 17-18 Amerikan doları. Yani güzel, bu kadar turistik bir yerde ucuz olması kesinlikle güzel. Otelde kalıyorsan ayrı, o pahalı, ama onun dışında kamp alanları çok ucuz. Burası ortak alanlardan bir tanesi. Süpermarketin vesaire olduğu yerler, kafesi de var. Size video çekemiyorum arkadaşlar çünkü birçok mağazada buradaki özel eşyalar el yapımı olduğu için video çekmek maalesef ki yasak. Güzel kalabalık bir ortam var burada ama tabii ki bize bir cacık çıkmadı. Neden cacık çıkmadı diyorum. Ben burada aborjin turuna katılmak istiyordum. Maalesef ki salı günkü dolmuş. 400 dolar bu arada. Salı günkü dolmuş. Perşembe gününe var. Yani bu benim için demek oluyor ki 6-7 gün daha burada kalacağım. Ve nasıl bir iş yapacağım, nerede kalacağım hiçbir bilgim yok. Motorda işler biter mi? Bitmez asla. Kaldığım kamp alanında motorcularla tanıştım. Lastiği yemiş, pörtten başlamış, buraya gelmiş, bitmiş. Good luck guys. Good luck. Kamp alanını gezdik. Aslında bu resortun içerisinde neler olduğunu gördük. Neyi görmedik bu bölümde? Uluru'yu görmedik ve
Olga Dağı'nı görmedik. Şimdi hazırsanız bunları keşfetmeye gidiyoruz. Bakalım beğenecek misiniz buraları? Hazırsanız Avustralya'nın en güzel yerlerinden birini keşfetmeye gidiyoruz. Bu kamp alanına, bu yerleşme 25 kilometre uzaklıkta Uluru. Olga Dağı ise 50 kilometre uzaklıkta. Yani baktığınızda bugün toplam neredeyse 100 kilometre yol yapacağız. Bu tesisin içerisinde benzinci de var. Tahmin ediyorum ki çok pahalı. Bakalım. Benzinimizi alalım. Gidelim. Trafik var. Vay anam vay. Endonezya'da ne 15-20 dakika bekliyordum, hatırlıyor musunuz ya? Neyse burada da bekleyeceğiz bu gidişle. 11 litre 30 dolar. 2 dolar 50 sent. Normalde 1.80 falan Avustralya'da benzin. Tamam, anlarım burada. Kapıyı açtın anahtar. Hadi bakalım. Uluru 390 metre uzunluğunda, yerden, deniz seviyesinden değil. Mount Olga ise 590 kilometre, aslında Uluru'dan çok daha büyük bir dağ ama ikisi de kutsal aborjinler için. Ama Uluru çok daha popüler. Uluru burada. Uluru burada. Bu arada harika bir şey oldu. Dün edit yapıyordum. Hiçbir yere çıkmadım geldikten sonra. Biri geldi ve bana National Park'a giriş bileti hediye etti. Bir gün kullanmışlar. Bütün şeyler ise 3 günlük giriş ücretleri. 38 dolar kişi başı. Bir çift almış, bir gün Uluru'yu ziyaret etmiş. Sonra bir daha kullanmamışlar. Ticket holders use ticket sales. I have. Türkçe, İngilizce birbirine karıştı artık kaç aydır. Şimdi scan edeceğiz. Bugün ayın kaçı? 13. 11-13. Aha, açtı valla. Dur, geçemedim gençler, kapatmayın kapıyı. Teşekkür ediyorum bana hediye eden çifte de. Sahilerinde 38 dolar 3 günlük pasım oldu. Adam istese çöpe atar yani, ama geldi buldu beni. Dedi ki hediyemiz olsun. Deve çıkar diyor. Hiç deve kim Aha, yanlış mı girdim lan? Ulan aklım gitti dayı, öyle hızlı gelinir mi?
Bir an şaşırdım. Okey. National Park'a, Uluru'ya hoş geldik arkadaşlar. Cultural Center, Pat, Uluru 15 kilometre. Sen nasıl bir şeysin? Hiçliğin ortasında, yani Uluru'yu, bir kayayı bu kadar değerli yapan bu aslında. Çünkü dümdüz buralar, yani şey yok. Bir sürü dağdan vesaire oluşmuyor. O yüzden bu kadar değerli ve aborjinler için de bu kadar kutsal. Katajuta Olga Dağı, önce Uluru'yla tanışacağız, sonra Olga Dağı'na gideceğiz. Olga için sağdan ayrılacağız. O da yakın şimdi artık. Ama önce Uluru. Ya düşünsene. Abi 2 sene önce motosikletimle çıktım. İşte önce Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Moğolistan, Rusya. Sonra döndüm Sibirya'dan İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Bhutan, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Endonezya. Ve şu an Avustralya'dayım. Avustralya'nın kalbi Uluru'dayım. Şu heybete bakın. Şuna bakın. Yani normalde atıyorum buraya uçakla gelsem benim için bu kadar değerli olmazdı belki. Ama buraya ben çok uzun yollardan geldim. 67.350 kilometrede geldim ya. Bu muhteşem bir şey. Bu muhteşem bir şey. Şu anda Uluru'nun çevresinde yürüyebilmek mümkün arkadaşlar. Burada bir yürüyüş yolu var. Yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Ama düz bir alan içinde yürüdüğünüz için zorluk seviyesi yok denecek kadar az, yani. Sadece düz yürüyorsunuz. Ve dağda çok fazla aborjinler tarafından yapılmış çizimler varmış. İşte mağara çizimleri, resimler vesaire. Onları görebiliyorsunuz. Biz şimdi ama biliyorsunuz bu arkadaşınız nasıl tembel. Aynı yolu, yani yürüme yolunun aynısını motosikletle de gezebiliyoruz. Hem de bu dağın müthiş haşmetinden, sürüşümüzle yararlanabiliyoruz. O yüzden buraya yürümeyeceğim ama muhtemelen Olga Dağı'na yürümem gerekecek. Bakalım. Tabii yakınlaşacağız. Motoru bırakır gideriz falan. Evet, bir küçük mola ve karşınızda Ayers Rock, Uluru. Buradayız dedim size. Aborjinler için bu dağ, bu kaya çok kutsal arkadaşlar. Hatta bir dönem 2019 yılından önce bu dağ, bu kayaya, bu dağa tırmanılıyordu. Fakat sonrasında aborjinler için kutsal olduğu için bir anlaşmaya vardılar ve 2019 yılından itibaren tırmanış yasaklandı. Ama çevresinde 10 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var. Bisiklete binebiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. İsterseniz de çevresinde aracınızı kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz 10 kilometrelik bir sürüşe başlıyoruz Uluru'nun çevresinde. Sonrasında ise bir şelale var. Şelaleye doğru yol alacağız. Ama şaka gibi şu anda. Burası Uluru Base Walk, yani tamamını, çevresini gezebileceğiniz yürüyüş parkurunun başlangıcıydı. Her şeyi çok güzel bir şekilde yazmışlar işte. Mesela buradan başlıyorsun, sonra tekrar arabanı park ediyorsun. 4-5 saat sonunda buraya varıyorsun gibi. Başka park noktaları da var. Orada işte 3,5 saatlik yürüyüşler, 2,5 saatlik yürüyüşler mevcut. Uluru pası aldığınızda da zaten 3 gününüz var. İstediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Bu arada dağ diyorum ama bu bir aslında kaya arkadaşlar.
yıllar boyunca kum birikintilerinin ve işte rüzgarın sıkıştırılmasıyla oluşmuş bir şey ve Avustralya'nın tam ortasında. Tam ortasında. Önceki bölümde hatırlayın, buralar 150 milyon yıl önce okyanustu. Ama şöyle bir dağın hiçliğin ortasında karşına çıkacağı aklına gelmez. Rüzgarın aşındırmasıyla bu hale gelmiş. Çok güzel gözüküyor. Vay be, şu kameranın manzarasında bu dağda olacak mıydı? Şimdi biraz yürüyelim. Waterhole. Tam şelale gibi değil de su çukuru sanırım. Bakalım neymiş. Şunun güzelliğine bak. Başlayalım. Kuniya Walk arkadaşlar buranın adı. Gidiş dönüş 45 dakikalık bir yürüyüş parkuru. En kısalarından biri. Ama güzel. Baksana. Hazır bu kutsal topraklardayken size soykırımdan bahsediyordum. Soykırım boyunca 1788'de başlayan soykırımla birlikte çok büyük katliamlar yapıldı arkadaşlar. Ve sonrasında binlerce çocuk öldürüldü, binlerce kadın, binlerce insan öldürüldü. 2 tane çok büyük soykırım vardı. İngiliz yerleşimciler tarafından zehirli unlar verildi, sularına zehirler karıştırıldı ve topluca katliamlar yapıldı. Ve insanlar aslında, aborjinler topraklarından göç ettirilmek zorunda kaldı ve özellikle iç kesme bulunduğumuz bölge ve biraz daha kuzeye hapsedildiler. Korkunç hikayelerden bir tanesi de mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çalınmış kuşaklar. 1910-1970 yılları arasında, çok yakın bir tarih aslında değil mi? Çok eski bir tarih değil. 10 binlerce çocuk 1910-1970 yılları arasında ailelerinden zorla alındı ve ya kiliselere gönderildi ya başka insanlarla, beyaz insanlarla evlendirildi. Ve bunlara şu anda çalınmış kuşak diyorlar. Çünkü amaçları beyazlaştırma politikasıydı. Yani kuşaktan kuşağa inerek halkı beyazlaştırarak yok etme politikası uyguladılar. Dillerini unutturdular, kültürlerini unutturmaya çalıştılar. Ama hala çok büyük bir kültür var burada. Hala bence savaşıyorlar. Ve hala savaşmaya çalışsalar da ne yazık ki birçoğu şu anda alkolün eşiğinde, alkolikler, uyuşturucu bağımlılar. Çünkü İngilizler bunu istedi ve aslında başardı da. Ve Waterhole'deyiz. Dinle diyor. Bir dakika otur, gözlerini kapat ve bu anın keyfini çıkar. Suyun sesini duyabilir misin? Hissedebilir misin? Muhteşem bir ülke, insanlarıyla, doğasıyla, samimiyetiyle, her adım tek kelimeyle muhteşem. Ama baktığında da ne yazık ki çok kara bir, simsiyah bir tarihi var. Ve şu anda aborjinlerle karşılaştığımda en kötü durum bu. Kendimi güvensiz hissediyorum. Çünkü bu duruma sürüklendiler. Fotoğraflarını çekemiyoruz. Videoya da alamıyoruz. Uluru'nun bu muhteşem
doğasında size aborjinlerle de ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü önümüzdeki yolda Darwin'e kadar, Alice Springs ve Darwin'e kadar çok dikkatli olmamı söylediler. Çünkü çok fazla insan alkolik. Bütün devletten aldıkları paranın hepsini alkole yatırıyorlar. Hatta benzin dahi alamıyorlar. Neden? Çünkü benzini koklayıp kafa bulmaya çalışıyorlar. Okey. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hikayeler biter mi? Bitmez. Çok hikaye var. Devam. Burası güzelmiş. Uluru'yu tekrar uzaktan göreceğiz çünkü size gün batımını da göstermek istiyorum. Ama şimdiki rotamız Uluru'dan 56 kilometre uzaklıktaki, biraz uzakmış gerçekten, Olga Dağı. Orada Rus hatunun ne işi var? Gidelim bakalım. Avucum kadarsın Uluru. Sinekler çok fena arkadaşlar bu Avustralya'da. Niye böyle? Şimdi biz sola dönüyoruz Olga için. Katajuta. Bu kadar da Uluru. Katajuta daha değişik, böyle dalgalı dalgalı. En yüksek noktası 580 metre uzunluğunda. Uluru'dan daha uzun. Bu daha değişik. Şey kadar etkileyici mi emin değilim Uluru kadar. Onun büyüsü başka. Belki ışıktan da kaynaklı olabilir. 40 kilometre uzak ve bayağı uzak. Gel 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 anam, bitmiyor. Geldik Olga Dağı'na arkadaşlar. Katajuta mıydı? Oraya. Şurada size aborjin evlerini göstermek istedim. Böyle bir tente gibi şey yapmışlar. Hazırsanız yürümeye başlıyoruz. Uluru'da da vardı bu şah koltuğu. Hadi bakalım. Evet. Şimdi biz buradayız. Muhtemelen şurayı yürüyeceğim. Diğer yolda daha güzel bir parkur varmış arkadaşlar. Bu benim geçeceğim yer 2.6 kilometre. Grade 3 diyor. Şuraya kadar bir yol var. 2, 2, 5, 4, 7,5 kilometre tamamını dolanırsan. Ve karşınızda Olga. Böyle gidiyorlar. Burada şey satılıyor, şapka, böyle telli, sineklerden koruyor. Üf, çok kötü arkadaşlar. Kaç tane yedim hatırlamıyorum. Hava o kadar doğru bir mevsim ki şu anda. Terletmiyor. Bir şey diyeceğim, güzelleşti gölgeye gelince. Muhtemelen gün batımı çok güzeldir. Göz göz olmuş. İşte böyle. Kolay bir parkur ama. Git git, bitmiyor.
bitmiyor. Bayağı kanyonun sonuna geldik. Şurada bir yerde bitecek. Ve burası son nokta. Bitti. Şuna bak nereden geldik. Hop, buradayız. Yok ya. Uluru daha güzel. Abi sinekler çok fena. Tamam, şimdi son olarak şeyi de görelim uzaktan. View araya, manzara noktası. Sonra da dönelim, gün batımını izleyelim. Aha, deve gördüm Avustralya'da. Kış kış kış. Şurada da var. Göremedim onu. Aha. Ne haber? Gençler. Hazırsanız sunset izleme vakti, çünkü söz vermiştim. Ve gerçekten sunset'e bayılacaksınız arkadaşlar. Çok güzel. Batıyor. Şurada çok güzel bir seyir noktası var. Imaru Lookout. Oraya doğru kısa bir yürüyüş. Ve güneşi göreceğiz. Hop, doğdu güneşimiz. Uluru'da yapılacak çok fazla şey var arkadaşlar. Aslında diğer bölüm için bambaşka şeyler hayal ediyordum. Aborjin turuna katılmak istiyordum. Kültürel bir tur var. $400. Tamam dedim, Gülşah ver. YouTube bunu fazlasıyla hak ediyor. Ama geri zekalı gibi gittim. Bugün sordum. Normalde yarın çıkış yapacaktım ama dedim ki bir gün daha uzatırım. Haftaya Perşembe'ye kadar doluymuş. 9 gün sonra. Maalesef ki 9 gün burada kalacak hiçbir şeyim olmadığı için acayip bir turu kaçırdım. Bir de şey var, ışık gösterisi var Uluru'da. Uluru'ya yansıtılan şeyler, böyle yere böyle çiçekler serildiğini düşünün. Dronlarla ve o yerdeki ışıklarla akşam vakti Uluru'yu seyrediyorsunuz. Şimdi 2 şey eksik kaldı. Onu da yapmadım. O ucuz, $50. Ama onu da dedim, hazır bir kere daha buraya gelme, burayı tanıma şansım olsun. Başka zamana bıraktım. Şimdi gün batımını izleyeceğiz. Ve sonra kamp alanımıza döneceğiz. Hala zamanımız var. Rengi değişecek.